Kada Film Akademi'nin bir yeni videosuna da hoş geldiniz. Şimdi bu videomuzda da ne yapacağız? Normalde şurada mis gibi canavar gibi Apple'ın monitörü var. Ama bu benim olmadığı için bugün arkadaşa vereceğim. Bize de bir monitör lazım geldi. Çok uzun derin araştırmalar sonrasında, uzun araştırma dediğimde 2-3 arkadaşa sordum. Şunda karar kıldık. Bu Asus'un ProArt modeli. ProArt Display 27 inç 68.47 santim geniş ekran diyor. PA 27 9CV Professional Display diyor. Birkaç renkçi arkadaşa sordum. Şunlar falan filan var ya. Dedi ki işini görür. Ben de bunu aldım. O mübarek meşhur kutu açma videolarını yapalım. Haydi kutumuzu açalım sonra da bağlayalım. Şöyle Tımtıs tımtıs. dımtıs dımtıs. Şöyle açalım. Güzel geldi, hızlı geldi. Sağlam yapmışlar. Güzel kutu. İlk alt tarafı çıkıyor. Demir. En sevdiğim güzel, sağlam kitapçık. Kablosu geldi, power kablosu. HDMI'nin bir bağlantı kablosu. Burada da Type-C kablosu var, güzel. Burada da mektup gibi. Bu Apple'dan sonra çoğu marka böyle bu logo işini, tasarım işini, elit, premium görünme işini güzel yaptı. Asus da güzel. Ben bu arada niye Asus aldım? Asus'tan memnunum. Şu topladığım bilgisayar da Asus. Her şey Asus. Şurada laptop var. O da Asus. Şimdi besmelemizi çekip indirelim. Yerde indireyim ben bunu. Çıkaralım bakalım. Tek başıma çıkarabileceğim mi? Aliye'den yardım alayım. Hadi yardım et. Onu koy bebeğim. Çıkarmam zor oldu. Ali'ye sağ olsun yardım etmese zorlardı. Sağlam böyle bayağı sıkı yapmışlar. Çünkü onlar da getiri götürü yolu hesaplıyor. Şöyle itiraf edeyim. Hem burası hem şu kol. Bu Apple'ınki. Harbi bundan iyi. Bir de ben onu da itiraf edeyim. Ali ile bakıyorduk. Çok dandik bir ayak zannediyordum. Videolarda öyle görünüyor. Bayağı sağlam. Hakkını vereyim harbiden. Bu kadar ağır beklemiyordum. Videoda bilmiyorum ne kadar iyi görünüyor değil mi? Sana da öyle görünüyordu. Ve şimdi açıyoruz. Güzel yapmışlar. Ve ulaştık. Şöyle nereden çıkaralım? Şuradan. Ve monitörümüz burada. Güzel, paketlemesi sapasağlam. Sevdim. Şurada girişleri var. 2 tane. Şöyle gösterelim. Şurada güç kablosu var. Güç kablosunu ayrıca düğme de koymuşlar. O güzel olmuş. 2 tane burada HDMI var. Bir Type-C var. D var. Ondan sonra ses kendi içinde dahili hoparlörü var mı onu deneyeceğim. Kulaklık girişi var. 2 tane de 5 volt 0.9A diyor. USB var. Ayrıca bu sağ tarafta da 2 tane USB var. Bu 4 USB benim çok işime yarayacak. Ivır zıvır çok takıyorum ben. Şimdi de asıl yere geldik. Görüntüsü de böyle. Şöyle dik tutayım şimdilik. Dönüyor bu arada. Şu kısım dediğim gibi hem kendisi şu an ben de ilk defa görüyorum. Şuralar falan videolardan ve fotoğraftakilerden daha iyi. Sevdim. Şu an beklediğimden iyi geldi yani. Bu arada şeyi de takdim yeri de Apple'ınkiyle ölç. Apple'ınkiyle ölçelim, iyi hatırlattım. Bak bu Apple'ınki, bu da Asus. Nasıl görünüyor? Hemen hemen aynı. Zaten ikisi de 27 inç. Hemen hemen aynı değil, aynı. Güzel. Bunu da sevdim. Apple'ı aratmasın bize. Şöyle koyalım. Ben bir toparlayayım, takayım. Ondan sonra videoya devam edelim. Kurulumunu yaptık. Çok pratikti. Hiç yormadı değil mi? Hızlıca yaptık. Şu alt kısım bayağı büyük. Bak bu Mac'inki. Bu Apple'ınki. Gösterebilirsin. Bununki bu şekilde. Güzel dönüyor. Şöyle bir göstereyim az önce. Daha kurulumu yapmamıştık. Bu arada tamamen de dönüyor. Şöyle tamamen dönüyor ekran bu arada. Böyle çok kullanmayacağım şu an. Çok yamuk yaptım da. Yani %90 ömrümün geri kalanında yatay şekilde kullanacağım ama güzel. Şuranın büyüklüğü ilk beni düşündürmüştü ama iyi. Buraları da ıvır zıvır koyuyordum zaten onda da. O yüzden problem yok. Açıyorum. Haydi bakalım görüntüsü nasıl olacak. Ben Type-C'den bağladım bu arada. HDMI bağlantısı da var. Bu arada ben çok genel kullanıcıyım. Bu açılana kadar da sohbet edeyim monitörde.
aman aman böyle farklı monitör kullanıp bir İlker Canikligil detayı veremeyeceğim size. Derdim renkleri doğru versin bana. Yaptığımız kurgulardan sonra bir renge şuna buna girdiğimizde. Bu arada düğmeye basmamışım. Demek ki düğmeye basmayınca açılmıyor. Burada öyle bir olay yoktu. Basalım. Çok saçma gelebilir bazılarınıza. Şu düğme olayı az önce espri gibi yaptım ama bence güzel bir şey. Bu Apple'ınkinde yoktu. Bildiğin monitörü kapatamıyordum. Bir de şimdi Windows uyumlu değil ya bu monitörler. Hani Mac'te tuşlarıyla kapatıyorsun ediyorsun. O ara çok aradım ben bu düğmeyi. Övmek için bir şey. Arkadan da güvenlik şeyi vardı. Bu arada övmek için de şey buldum. Anında satarım. Asus yazısı geldi. Hiçbir ürünün bu arada fanboyluğunu yapmam. Mesela dün bunu kullanıyordum. Ölümüne Apple monitörü överken bugün sabaha kadar Asus'u övebilirim. Çünkü elimde bu var. Yarın başka bir markayı da övebiliriz. O yüzden sponsorlar sözüm size. Ürün gönderin, inceleyelim. Güzel açıldı. Bak az önce Mac'e bakıyorduk. Beklediğimden iyi. Hani cidden ben biraz önyargılı aldım bunu. Çünkü hem bütçe olarak hem de Mac elden gidecek. Ulan ne yapacağız biz diye değil mi Aliye? Üzgün. İyi oldu. Güzel. Şimdi ben bunu biraz kullanırım. Böyle videonun sonunu da, şimdi bugün çünkü birkaç montaj işi var. Onları hallederim. Orada zaten gözüm alışık. Daha yeni kalktım montajdan. Bir bakarım. Farkını doğrusuyla yanlışıyla söylerim size. Alınır mı alınmaz mı? Hakikaten videonun sonunda da yorumumu yaparım. Hadi şimdi biraz kullanayım. Ondan sonra sen zaten videoyu izlemiş olacaksın. Benim bir süre kullanım, hani uzun süre olmasa da kullanım deneyimim sonrası. Görüşürüz. Şimdi bir de merak ettik. Apple Studio kendisi. Bu da az önce topladığımız bilgisayar. Monitörümüz. Toparladık, koyduk. Dedik acaba ne fark var? Öncelikle görüntü ve renk anlamında. Sen yorumla Aliye. Şöyle. Yani Birinde doygunluk daha fazla. İlk göz olarak birebir aynı masa üstünü koyduk. Aynı bak görüyor musun? Bu daha bak bundaki kayalar daha sarı. Tabii siz şimdi Sony ile çekiyoruz. Hani benim videomun çıktısıyla bunu görüyorsunuz ama yine de aşağı yukarı belli oluyordur. Buradaki yeşiller daha böyle bir buna oranla Daha doygun. daha doygun değil mi? Hı. Bu daha doygun yani böyle sanki satürasyonu böyle arttırmışsın gibi. Böyle bir karşılaştırdığımda şey değil. Hani bunu biliyorum çünkü. Fiyatıdır şudur budur. Hani bu fiyata şu idare eder. Bir de şimdi ikinci şey. Bu bilgisayarda en çok sevdiğimiz neydi bizim? Film izlerken gerçekten Apple monitörün çok iyi bir ses sistemi vardı. Hatta bunda da hoparlör var. Açınca farkı direkt kulaklarımız gördü. Açalım mı şimdi bir de sesleri? Şöyle bizim Elbistanlı kukla dayımızı açalım. Önce buradan bir dinleyelim. Sesi bir kökleyeyim. Siz de videodayken tam duyun. Şimdi şöyle veriyorum sesi. Elde edilen enerjik çocuklar elektrik önemli ceyran derler. Halk arasında ceyran Evi inletiyor değil mi? Gümbür gümbür. Şimdi buradan bakalım. Aynı bölümü açtım. Aynı yerler değil ama bunda da sesi ben sona almıştım. Çocuklar buradan da dersi verin. Çevrenizde görürsünüz engelli. Evet, o gördüğümüz engellere yardım. Bayağı fark var. Ses konusunda hani hoparlörde de harbiden iyiymiş. Şu bu anda arada da mesela rengi. renk farkı ikisi de %100'de. Renk farkı da var değil mi? Hatta açı olarak da aynı açıya gelelim. Hatta dakikası 2.03. Birebir aynı. Hemen hemen birebir aynı sahneler. Şöyle. Şeyde kamerada çok fark edilmiyor da. Kamerada fark ediyor. iPhone'unki biraz daha Bu daha koyu. kontrastlı böyle kırmızısı. Bak bu daha solgun ona göre. Mavisi de öyle. Hani maviler de öyle. Ama böyle hani iyi bir renkçi bize bunun yorumunu daha doğru yapar. Hani çok rahatsız etmedi. Benim ana kriterim oydu. Hani zaten profesyonel projelerde renkçiye veriyoruz projemizi. O yapıyor. Normal sosyal medyadır. Bu tarz videolarda zaten ufak dokunuşlar yapıp o şekilde. Özetle artık sadede gelelim. Az önce de demiştim ya kullanımını yapacağım ama şu an aldığıma pişman değilim. Bu fiyatlara, bu şeylere Asus güzel bir monitör yapmış. Tabi biraz şey oldu. Çok abartılı Lamborghini ile bilmem ne gibi olmasın da ne gibi iyi bir Peugeot. Peugeot'un böyle güzel modelleri. Bu da hani BMW, Audi'nin orta modelleri gibi diyebiliriz. Farkında olmadan bir karşılaştırma videosu da yapmış olduk. Güzel oldu. Ben biraz kullanacağım. Dediğim gibi ondan sonra yorumlayacağım. Memnun kaldım mı yoksa bunu özlüyor muyum? Şey yapacağız. Göreceğiz.
Video üretimi hakkında her şey adı Premiere Pro, After Effects, CapCut, mobilemde PC versiyonu. Tamamen özgün içerikler, işe yarar süper fikirler, sektöre dair yenilikler. Göksel Tuzun ile birlikte öğreniyoruz. Haydi kat